Merhaba dostlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Hava çok sıcak. Şöyle bir kazları göstermek istedim sizlere. Bunlar artık büyüdüler. Tabi dişiler biraz daha geç gelişimi ilerliyor. Erkekler daha hızlı bir gelişim sürecinde. Bu arada da Avustralya kazı diye bize verdikleri kaz bildiğiniz boz kaz. Hatta geçen hafta fark ettim de birkaç işten dolayı bunları böyle kadraja alamadım. Avustralya kazı falan değil onlar. Bildiğiniz boz kaz. Biz onlardan normalde almıyoruz. Mast'ın verimi daha güzel. Mast daha kaliteli bir hayvan. Kuyruklarından da anlarsınız. Sadece renk tonları benzediği için öyle bir söylemde bulunmuş. Ya da belki de ona da bu şekilde satmışlardır. Bilmiyorum. Şöyle hepsinin gelişimi çok güzel. Gayet sağlıklılar. Hava biraz sıcak. Gölgedeler. Ben de başlarındayım. Bu saate kadar yine en başından söylediğim gibi masrafsız gelişim yaptılar. Sadece otlayarak, sadece geceleri kaz başına yani yavru başına 50 gramlık bir yem veriyoruz. Ve dediğim gibi bakın bu yavrular bu saate kadar cüzi bir masrafla geldiler. Gel gel gel. Ördeklerimiz de iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Biri kafesten dışarı çıkmıştı geçen gün. Onu da bozburun sağ olsun halletmiş. Müsaade etmemiş dışarıda kalsın. Öyle o üzerinden yavruluğu atıncaya kadar galiba bize küçük küçük sürprizler yapmaya devam edecek. Bu yan kafeste de müdür var. İsterseniz bir dakika müdürü size göstereyim. Size bizim müdürle ailesini göstereyim. Oy! Bunlar benim İsveçler. Porselen bir tavuk var. Dumanlı var. Siyah kar yağdı var. Yine porselen kar yağdı horozla beyaz İsveç horoz. Bunlar da çok tatlılar. Cesaret abideleri bunlar. Yavrularımız da gayet sağlıklılar. Arka bahçeye atlamışlar. Arka bahçeyi de şöyle göstereyim. Yavrularımızın hepsi arka bahçede. Tüylerini dizdiler. Gayet sağlıklılar. Zaten burada bu şartlar altında hem gelişimleri çok güzel oluyor, hem sağlıkları ottan, yeşilden, vitamin, mineral her şeyden faydalanıyorlar. Maşallah sana. Bunun biri onun kopyası, şu elimdeki. Onun fotokopisi olacak. Zaten küçük kardeşi bu. Bak 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 dikleniyor bak. Bak. Oğlum. İnşallah zarar vermez yavrulara. Bir tane de elimde var. Bu da onun bir ton koyusu. Bunları da bu yıl almamın bir sebebi var. Geçen yıldan bu tarafa ballıyı paylaşıyorum. Dikkat ediyorum. Benim gibi de ballıyı çok seven, ballı renk horoz çok seven dostumuz var. En azından bir iki tane olsun, insanların da hoşuna gider. Hani anneyi babayı bildikten sonra eşleşmeler çok basit olur bu şekilde. Aldığınız yavrular abiye ya da ablaya daha çok benzer. Şimdi ben eşleşmelerde ne yapıyorum? Bir ilk önce onu söyleyeyim. Çok soran dostumuz var. Eşleşmeler şöyle: anne ya da baba diyelim. Baba soyuna gidecek olursam ilk eşleştirdiğim anneyi ben devreden çıkarıyorum. Ardından baba ve kızları kalıyor. Babanın soyuna gideceksen. Mesela elimde hayvanlar var. Anne soyu daha kaliteli. Örnek veriyorum. Bu annemizin soyu gerçekten kaliteli, bilinmiş bir hattan gelen güzel bir tavuk. Bunun soyuna gideceksem bununla damızlık olan babayı, buna uyan babayı eşleştirdikten sonra babayı devreden çıkarıyorum. Anne ve oğulları kalıyor. Bu işte biraz süreç istiyor. Süreç ise yani öyle kolay değil.
şöyle bir şey söyleyeyim, yıllarınızı alıyor. Hangi tarafa daha çok gidecekseniz onun soyuna yürümeniz lazım. Baba soyunu kullanacaksanız ilk eşleşmeden sonra anneyi devre dışı alıp baba kız, babanın kızının kızı, en çok iyi olanlar seçilmeli. En çok babaya benzeyenler seçilmeli. Bu tavuğu biliyorsunuz. Bu tavuğun kendisi yatmıştı. Bu tavuk baba kız. Şimdi hemen tekrar horozun yanına gideceğiz. Yavruların renkleri tek tip, desenleri tek tip, yavrular tek tip. Anneye benzeyenler var. Babanın kopyası olanlar var. Annenin kopyası olanlar var. Hepsi burada. Gel. Dikkat ederseniz bakın, tek tip. Erkekler aynı renk, dişiler aynı renk. Bu kendi babasıyla eşleşmişti. Babasının yavruları, yani baba kız eşleşmenin yavruları. Buradan sonra, mesela bu hattan sonra, buraya gelmemin bir amacı var, doğru anlatmak için. Tavuğu devre dışı bırakıyorum. Tekrar buradan gelenlerle, kızlarla babaya eşleştiriyorum. Yani şöyle bir şey var. Tavukları biraz da devreden çıkarmak sizin soyu geriden getirmenizde, yani babanın damarına ulaşmanızda size yardımcı olur. Ballının babası bu. Annesi de geldi. Annesi de bu. Bu kanat mesela hep beraber gezer. Diğer yanındakilerin hepsi kızıdır. Ballı bunun hattından geliyor. Ama ballı bunun hattından gelirken ilk eşleşmeden gelmiyor. Yani söylemek istediğim bu, anlatmak istediğim bu soranlara. Ballı nereden geldi diye soranlar var. Ballıyı sevenler var. Ballı renk sevenler var daha doğrusu. Ballı bu çiftten geliyor. Ne kadar güzel de yan yana geldiler böyle anlatırken. Diğerleri de dediğim gibi kızları. Bu da dahil olmak üzere. Bunların hepsi baba kız gezerler. Bir sonraki nesilde, bir sonraki alacağım nesilde tavuklar devreden çıkarlar bunlar. Kızları, diğer kızları gelirler bunun yanına. Bu da soyu geriden getirmeye yardımcı olur. Babanın özellikle kan hattı sahadan geliyorsa babaya yürüyün. Yine annenin soy hattı sahadan geliyorsa, mesela aldığınız, kullanacağınız annenin babası sahadan geliyordur. Anne tarafını kullanın. Bu sefer eşleştirdiğiniz, kaliteli seçtiğiniz horozu devreden çıkarın ve anne ile eşleştirin. Yine aynı şekilde çıkan kızlarıyla, çıkan oğullarıyla çapraz eşleşmeye girin. Bu hem sizin ilerlemenize yardımcı olacak, hem daha önceki nesli geriden getirmenize yardımcı olacaktır. Şimdi ben size güzel bir şema göstereyim. Bu şema ise şöyle: baba sabit tutuluyor en üstte, anneler farklı. Buradan seçme yavrularla alınan bir soy yürütme işlemi var. Bu da işinize yarar. Ama burada ortak bir eşleşme süreci var. Anne baba eşleşmesinden düşen, babalar aynı, anneler farklı eşleşmelerden düşen farklı yavruların bir araya getirilmesi. Yine söylüyorum, bu işlemleri seçerek yaparsanız, seçerek işlerseniz, hayvanların çalışmasını da göz önünde bulundurursanız üst düzeyde kaliteli horozlar ya da üst düzeyde kaliteli tavuklar alırsınız. Çünkü soy her zaman geriden gelir. Bazen ilk eşleşmelerde, mesela şöyle söyleyeyim, istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. Ya babaya yakın bir kız yavrudur, ya anneye yakın erkek bir yavrudur, ya ikisinin ortasıdır. Ama aynı eşleşmelerin üstüne gitmezseniz, eşleştirdiğiniz tavuğu saf dışı koyarsanız, horozun kan hattına daha yüklenirseniz, bu sefer horozun arkadaki soyunu dışarıya çıkarma, horozun arkadaki soyuna sahip olma olanağınız da daha fazla artar. Damızlık sahibi olmak istiyorsanız, elinizde sahadan gelen, soyu sahaya dayanan horozlar var ise onların soylarını net değerlendirin. Bu video umarım yardımcı olur. Yani
elimden geldiği kadar böyle kelimelerimi seçiyorum ve doğru anlatmaya çalışıyorum. Babayı gösterdim. Oğlu 3. soy ama farklı bir tavuktan değil. Kendi kızıyla. Zaten babanın üzeri de dikkat ederseniz ballı çil. Yani babada da ballı var. Bu ne demek oluyor? Demek ki benim horozumdan ballıyı alabiliyorum. Benim horozumun üzerindeki ağırlıklı olan renkleri dökebilirim yani saf renk olarak. Bu da baba tarafının kanının ağır basmasıdır. Bunu da söyleyip videoyu sonlandıralım. Örnek veriyorum. Bakın bu tavukla ballıyı eşleştirirsek çıkan erkek yavrunun anneye benzemesi daha yüksek değil mi? Çünkü tavuklar %60, %70 daha baskındır. İşi gerçekten tavuk yapar. Ama şöyle bir şey var. Bu işi tavuk yapıyorsa eğer, tamam mı? Ballıyla bu tavuğumuzdan düşen ballının kızını ballıya vurduğunuzda bu sefer tavuk işi yaptığına göre, tamam mı? Ballının soyuna yürüyorsunuz. Bunları anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olmuştur. Gerçekten soranlar var. Ben de bu tarz tek renk böyle güzel horozlara, biraz da böyle canlı kanlı horozlara hastayım. O yüzden yani seviyorum da, horozun da soyuna gitmeyi seviyorum. Mesela soyu kurcalamayı da seviyorum. Bu anlattığım eşleşme türünü de saflaştırmayla karıştırmayın. Saflaştırma işlemi farklı bir iş. Tek kişinin yapabileceği bir iş değil. O daha çok meşakkatli, daha çok yorucu bir iş. Ama bu soy geriden getirme işlemi, şöyle bir şey var. Sahadan gelen hayvanlarınız varsa, iyi kaliteli elinizde damızlıklarınız varsa, damızlığınızı güçlendirme, daha iyi damızlık sahibi olma ve bir tarafın soyuna yürümeye, bir tarafın soyunu daha çabuk geriden getirme işleminde size yardımcı olur. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Umarım video faydalı olmuştur. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.